Bugün size dişli çarklar konusunu anlatacağım. Dişli çarklar. Dişli çarklar, eksenleri birbirine yakın, birbirini kesen veya birbirine paralel miller arasında hareket ve güç ileten, üzerinde eşit aralıklı ve özel profiller bulunan silindirik veya konik yüzeyli elemanlara dişli çark denir. Dişli çarkların sınıflandırılması. Dişli çarkların cinsi, millerin konumu, dişli biçimi. Bir düz dişili çarklar. Paralel, silindir. Animasyonu görelim. İki helis dişli çarklar. Paralel, çapraz. Silindir. Animasyonu görelim. Üç konik dişli çarklar. Birbirini kesen, konik. Animasyonu görelim. Dört sonsuz vida ve karşılık dişlisi, çapraz, silindir. Animasyonu görelim. Diş profilleri. Diş sayılarına sahip dişli çarkları, birbiriyle değiştirmek suretiyle, kusursuz bir kavrama ve çalıştırma durumu sağlamak gerekir. Bunun için dişlerin, diş yan yüzeylerine ait kavrama eğrilerinin birbiriyle çakışması ve alıştırılması sağlanmalıdır. Bu eğriler her diş için simetrik olmalıdır. İmalatta kavrama eğrisi olarak, evolvent veya siktoid eğrileri kullanılır. Dişli çarklar her zaman iki dişli olarak kullanılır ve bunlara dişli çifti adı verilir. Güç ve hareketin verildiği dişliye döndüren diğerine de döndürülen denir. Kavrama doğrusu ve açısı. Döndüren dişli. Döndüren dişli. Yuvarlanma dairesi. Kavrama doğrusu. Kavrama açısı. Kuvvetin etki yönündeki kavrama doğrusuyla, dişli merkezlerini birleştiren doğruya dik ve temas noktasından geçen doğru arasındaki açıya da kavrama açısı denir. Bu açı, dişe ve mil yatağına gelen kuvvetin miktarını tayin eder. Aynı zamanda diş biçimini de etkiler. Bu nedenle yapılan denemeler bu açının 15 derece veya 20 derece olması gerektiğini göstermiştir. Genellikle 15 derece için en az diş sayısı 22 ve 20 derece için en az diş sayısı 14 olmalıdır. Animasyonu görelim. Dişli çark gövdeleri. Dişli çarklar taşıyacakları yüke ve bölüm dairesi çapına göre, hafifletilmiş, delik delinmiş veya kollu olarak yapılırlar. Bölüm dairesi çapı 200 mm ve daha büyük olduğu zaman dişli çarklar kollu olarak yapılırlar. 200 ile 600 mm çaplar için 4-5 kol, 1500 mm çapa kadar 6 kol, 2400 mm çapa kadar 8 kol, daha büyük çaplar için 10-12 kollu yapılır. Dişli çarkın terim ve sembolleri. Kullanılan terim ve semboller TS 3350'den alınmıştır. Pinyon döndüren dişli merkezi. Döndürülen dişli merkezi. Diş genişliği. Diş üstü. Diş dibi. Diş profil eğrisi. Diş. Diş boşluğu. Bölüm dairesi ve çapı, dişli çarkın yuvarlandığı dairedir ve dişler bu daire üzerinde oluşturulur. Bu dairenin ölçüsüne de bölüm dairesi çapı denir. Diş üstü dairesi ve çapı, dişlerin üst kısımlarından geçen dairedir. Bu dairenin ölçüsüne diş üstü çapı denir. Diş dibi dairesi ve çapı, dişlerin dip kısımlarından geçen dairedir. Bu dairenin ölçüsüne diş dibi çapı denir.
Animasyonu görelim. Dişli çarkın terim ve sembolleri. Adım, bölüm dairesi üzerinde bir diş kalınlığı ve diş boşluğundan oluşan çevresel uzunluğa adım denir. Modül, birbirleriyle çalışan dişlilerde sabit bir oran olup, bölüm dairesi çapının, diş sayısına bölünmesiyle bulunur. Çapsal adım olarak da adlandırılabilir. Diş sayısı, bölüm dairesi üzerinde bir dolu veya bir boş diş sayısıdır, genellikle dolu kısım anlaşılmalıdır. Bölüm dairesinin modülü oranını ifade eder. Dişli çarkın terim ve sembolleri. Diş yüksekliği, dişlin diş başından diş dibine kadar olan mesafesidir. Diş başı yüksekliği, diş üstü ile bölüm dairesi arasındaki mesafedir. Diş kalınlığı ve diş boşluğu, dişli sistemine göre, bölüm dairesi üzerinde adımla ilgili olan dolu ve boş mesafedir. Dişli çarkların imalat resimlerinin çizilmesi. Dişli çarkların imalat resimleri, gerekli tüm bilgileri kapsayacak şekilde çizilmelidir. Dişin açılması için gerekli ölçüler ve açıklamalar bir çizelge halinde resmin yanına yazılmalıdır. Dişli çarklar, özel kesici aletlerle standart yapıldıkları için yapım resimlerinde dişler gösterilmez. Diş üstü dairesi sürekli kalın çizgi ile ve bölüm dairesi noktalı kesik çizgi ile gösterilir. Diş dibi dairesi çizilmez. Fakat diş dibini göstermek fayda sağlayacaksa bu takdirde sürekli ince çizgi ile çizilir. Ön ve sol yan görünüşü. Diş profillerinin görünüşü. Dişli çarkların imalat resimlerinin çizilmesi. Dairesel görünüşü. Normal görünüşü. Yarım kesit görünüşü. Tam kesit görünüşü. Düz dişli çarkın resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim. Helis dişli çarkın resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim. Konik dişli çarkın resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim.
Sonsuz vida ve karşılık dişlisi resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim. Kremayer dişli resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim. Zincir dişli resimlerde gösterilmesi. Normal çizim. Basit çizim. Şematik çizim.